Bir adam ve bir kılıcın destansı hikayesi. Vagabond. Seinen denilince çoğu insanın ilk sıralarda aklına gelebilecek olan Vagabond serisini geçtiğimiz günlerde bitirdim. Evet, Vagabond seinen bir seri. Fakat tadı bambaşka olan seinen bir seri. Burada bence bir ayrım yapmakta fayda var. Hedefleriniz, idealleriniz doğrultusunda ne kadar ileriye gidebilirsiniz? Bu doğrultuda çıktığınız yolda hedefinize ulaştığınız zaman tatmin olabilir misiniz? Zirvede her şey istediğiniz gibi midir? Peki bu doğrultuda çıktığınız yoldaki adam olarak hala kalabilecek misiniz? Yoksa yaşadıklarınız sizi bambaşka bir insana mı dönüştürecek? Bu ve bunlar gibi pek çok sorunun cevabını aradığınız ve aynı zamanda kendinizi de sorgularken bulduğunuz bir seri olan Vagabond. Başlıyoruz. Hikaye genç bir köylü olan Shinmen Takezo'nun daha sonralarda Miyamoto Musashi ismini alacak kendini kanıtlamak için çıktığı yolculukla başlar. Musashi savaşın ve kaosun hüküm sürdüğü Sengoku döneminde hayatta kalma mücadelesi verirken yenilmez bir kılıç ustası olmayı hedefler. Ancak zamanla fiziksel gücün ve ustalığın ötesinde bir şey aramaya başlar. Kendini bulmak ve insanın anlamını keşfetmek. Vagabond yalnızca bir samurayın hikayesi değil, aynı zamanda varoluşsal bir yolculuktur. Miyamoto Musashi'nin hikayesi insanın kendi yolunu bulma çabasının bir metaforudur aslında. Musashi başlarda rakiplerini alt etmeye çalışırken zamanla kendi içindeki korkularını, hırslarını ve egosunu yenmeye çalışır. Bu şekilde gerçek zaferi ve huzuru arar. Musashi'nin pek çok savaştan sonra hissettiği boşluk okuyucuyu da savaşın ne demek olduğuna ve neler hissettirdiğine dair düşüncelere sevk eder. Manga, gücün ve zaferin aslında ne kadar geçici ve yüzeysel olduğunu gözler önüne serer. Aslında Musashi'nin hikayesi geçmiş hataları kabul etme ve insanın kendisiyle barışma yolculuğudur. Biraz da arkadaşlar manga içerisinde pek çok kez vurgulanan ölme ve öldürme spirali hakkında konuşmak istiyorum. Vagabond'da öldürmek aslında sadece hayat alma eylemi değil. Aynı zamanda insanın kendi ruhunu ve varlığını da sorgulamasına yol açan karmaşık bir olgudur. Miyamoto Musashi hayatını kılıç ustası olma yolunda adar ve bu yolla pek çok rakibini alt eder. Ancak öldürmek onun ruhunda derin yaralar açar ve onu giderek yalnızlaştırır. Her öldürdüğü insan Musashi'yi fiziksel olarak hayatta bıraksa da ruhsal olarak bir parçasını onlarla birlikte götürür. Musashi'nin amacı doğrultusunda öldürmek zorunda kalması onun sürekli yeni rakiplerle karşılaşmasına sebep olur. Her zafer yeni bir düelloyu ve daha fazla kan dökmeyi beraberinde getirir. Bu döngü zamanla Musashi'nin ruhsal huzura erişmesini engellemeye başlar. Ve aynı zamanda Musashi öldürdüğü her kişinin bir geçmişi, ailesi ve hayalleri olduğunu fark ettikçe bu ağırlık omuzlarına yüklenir. Kendisi gibi başkalarının da kılıç yolunda bir amaç taşıdığını anladıkça öldürmenin boşluğu daha görünür hale gelir. Dövüşlerin sonunda birinin ölmesi kaçınılmazdır. Ancak bu gerçek öldürmek ve hayatta kalmak arasında kalan savaşçının vicdanında ağır izler bırakır. Musashi her öldürmede kendi ölümüne bir adım daha yaklaştığını hisseder ve bu onu varoluşsal bir bunalıma sürüklemeye başlar. Doğanın sürekli kendini yenilemesi gibi ölüm de yaşamda bir döngü içerisindedir. Ancak insanın bu döngüye zorla müdahale etmesi bu doğal düzeni bozar. Vagabond manga serisi de arkadaşlar bu konuyu, bu çatışmayı ilmek işler. Şimdi gelelim Musashi'nin evrimine. Başlangıçta sadece gücünü kanıtlamak ve yenilmez olmak için dövüşürken zamanla bu döngünün anlamsızlığını fark etmeye başlar. Musashi hikayenin ilerleyen bölümlerinde öldürmenin tek çözüm olmadığını, gerçek gücün bir hayatı bağışlayabilmekte olduğunu öğrenir. Musashi'nin dövüşleri salt fiziksel bir mücadeleden ziyade felsefi bir derinlik kazanır. Artık bir rakibi alt etmek değil, kendisini anlamak öncelik haline gelir. Sonunda kılıç yolunun sadece öldürmekten ibaret olmadığını ve asıl mücadelenin insanın kendi iç dünyasıyla olduğunu anlar. Ölümle yüzleşmek, öldürme eylemini bırakmak ve hayatı anlamaya çalışmak onun ruhsal gelişiminin temel taşı haline gelir. Şimdi gelelim hikayemizin bazı yan karakterlerine.
bu karakterlere de ufaktan değinmezsek olmaz arkadaşlar. Vagabond'un hikayesi Miyamoto Musashi'nin sadece kişisel yolculuğuyla alakalı değil. Yan karakterler hem Musashi'nin gelişimini destekler hem de kendi hikayeleri ve çatışmalarıyla manganın çok boyutlu olmasını sağlar. Her biri Musashi'nin karşısında birer yol gösterici, zorluk ya da aynadır ve onun hikayesinin tamamlanmasına önemli katkılarda bulunur. Musashi'nin hikayesinin en başından beri yanında olan Matahachi, arkadaşlar bu mangayı okuyacaksanız eğer o kısımlarda çok fazla bu karaktere söveceksiniz. Bunu da bir belirtmekte fayda var. Onun çocukluk arkadaşı ve bir nevi zıt karakteridir. Matahachi hayatta pek çok kez kendi zayıflıklarına yenik düşer. Sorumluluk almaktan kaçınır. Kısa vadeli arzularının peşinde koşar ve sık sık kendini ve çevresindekileri kandırır. Matahachi'nin başarısızlıkları Musashi'nin kendi yolunu sorgulamasına ve doğru seçimler yapmasına da aslında bir nevi yardımcı olur. Aynı zamanda Matahachi'nin bu zayıf yönleri okuyucuyu insan doğasının zaafları ve güvensizlikleri üzerine de bir nevi düşünmeye sevk eder arkadaşlar. Şimdi gelelim Matahachi'nin nişanlısı Otsu. Musashi'nin yolculuğunda bir diğer önemli figürdür. Otsu yalnızca bir aşk figürü değildir. Onun sabrı, fedakarlığı ve sadakati Musashi'ye insan olmanın daha duygusal ve manevi boyutlarını hatırlatır. Ancak Otsu ile Musashi'nin ilişkisi bir türlü tam anlamıyla birleşemez. Musashi'nin kılıç yolundaki hedefleri Otsu ile arasında sürekli bir engel oluşturur. Otsu sürekli terk edilmesine rağmen sevgisinden vazgeçmez ve bu durum onun güçlü ve dayanıklı bir karakter olduğunu gösterir. Otsu manganın duygusal temel taşlarından biri olarak dikkat çeker ve biz de Otsu'nun hikayesini o şekilde okuruz. Musashi'nin idolize ettiği bir diğer karakter ise Yagyu Sekushai'dir. Bu ismi birazcık arkadaşlar söyleyemeyebilirim, dilim sürçebilir ama siz kim olduğunu veya hikaye okuduktan sonra kimi söylediğimi anlarsınız. Sekushai, Japonya'nın en büyük kılıç ustalarından biri olarak bilinir. Bilgeliğin ve ustalığın yaşayan bir sembolü olarak görülür. Sekushai ile karşılaşma fikri Musashi yalnızca dövüş tekniklerini geliştirmekle değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa da çıkmasına ön ayak olur. Sekushai'nin varlığı Musashi'ye sadece kılıçta değil, yaşamda da bilgelik ve tevazu sahibi olmanın önemini öğretir. Şimdi gelelim Musashi'nin en büyük rakibi olan Sasaki Kojiro. Parantez içinde benim en favori karakterlerimden bir tanesidir arkadaşlar. Parantezi kapat. Kojiro manganın hem hikaye hem de felsefi kısmında önemli bir rol oynar. Kojiro sessiz ve sağır bir savaşçı olmasına rağmen inanılmaz bir kılıç yeteneğine sahiptir. Okurken göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. O doğuştan gelen yeteneği temsil ederken Musashi çalışarak ve emek verilerek kazanılan yeteneği temsil eder. Kojiro ve Musashi arasındaki rekabet manganın merkezinde kısmen yer alır, yer almaz. Aslında yer alır arkadaşlar. Ve okuyucuyu yetenek ve çalışmanın anlamı üzerine düşünmeye davet eder. Ayrıca Kojiro bir savaşçının yaşamında amaç kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Kojiro'nun yeteneği Musashi'nin kendisini sorgulamasına sürekli sebep olur arkadaşlar. Bunu manganın belli yerlerinde göreceksinizdir. Şimdi gelelim bir diğer önemli figür olan Takuan'a. Takuan, Musashi'nin yolculuğunda ruhani bir rehber olarak dikkat çeker. Alaycı ve zeki bir rahip olan Takuan, Musashi'ye sürekli meydan okuyarak onun yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da büyümesine yardımcı olur. Takuan, öldürme ve ölme döngüsünü sorgulaması için Musashi'yi zorlar ve ona farklı bir bakış açısı sunar. Onun bilgece öğütleri Musashi'nin kılıç yolculuğunu daha içsel bir varoluşsal arayışa dönüştürmesinde önemli bir rol oynar. Neyse arkadaşlar, daha birçok karakter var ama bu karakterlere de böyle teker değinirsek zaten video uzar gider. O yüzden bence bu kadar karakter yeterli diye düşünüyorum. Az çok fikir edinmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Kısacası Vagabond'daki her karakter hikayeye kendine özgü bir derinlik katar. Onların her biri yalnızca Musashi'nin hikayesini zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda okuyucuyu insan doğasının farklı yönlerini görmeye ve anlamaya da iter. Matahachi'nin zaafları, Otsu'nun sadakati, Sekushai'nin bilgeliği, Kojiro'nun yeteneği ve Takuan'ın rehberliği Musashi'nin yolculuğunun çeşitli yüzlerini oluşturur. Vagabond
bu karakterlerin katkılarıyla yalnızca bir samuray hikayesi değil, insan olmanın anlamını sorgulayan ve sorgulatan bir başyapıt haline gelir. Neyse arkadaşlar, yavaştan incelememizin sonuna gelelim. Seinen okumak istiyorsanız ama çok başka bir tat arıyorsanız Vagabond mangası ve Miyamoto Musashi'nin destansı hikayesi orada sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi okumalar diliyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Serimiz yarıda kesilmiştir. Yani hikayemiz tamamlanmamıştır. Ama bence bu seriyi okumamız için bir engel değil diye düşünüyorum. Bence bir seriye bakın arkadaşlar. Çünkü Vagabond gerçekten mangaya farklı bir bakış açısı katmış ve insan doğasını farklı bakış açılarıyla bizlere göstermiş diyebilirim. Benden size tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten aslında manga dünyasına atılmış olan birçok kişi Vagabond'u zaten duymuştur ve biliyordur ama yine de ben de bu videoya özel videonun sonunda sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Umarım bu video sizlere biraz da olsa fikir vermiştir Vagabond mangası hakkında diye umut ediyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, hala videoyu beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız gerçekten ayıp edersiniz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve aynı zamanda videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim algoritmada ön plana çıkmamızı sağlıyor. Aynı zamanda da YouTube'da farklı insanlara bizi önererek artık kanalımızın büyümesine sebebiyet veriyor. Lütfen bu destekleri benden esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü bu tarz şeylerin hepsi zaten bedava. Beğenmek bedava, abone olmak bedava, yorum yapmak bedava diyorum. Neyse arkadaşlar, ben kaçıyorum, daha fazla da videoyu uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın. Manga ile kalın. Bay bay.